Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir katil rehber videosuyla daha sizlerleyim. Bu haftaki katilimiz Blight. Benden çok istediniz ve sonunda ankete koydum. Ankette 263 oy arasından %49'luk bir seçimle Blight'ı tercih ettiniz. Haftaya yine tekrardan anketi açacağım. Hangi katilin ankete katılmasını, ankette olmasını istiyorsanız bu videonun altına istediğiniz katili yazmayı unutmayın. Tekrardan anket açacağım. Sıradaki haftaya gelecek olan katil rehberini yine sizler belirleyeceksiniz. Videoya geçmeden önce daha fazla bu tarz rehber videoları ve daha fazla içerikler görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Her bir beğeniniz, yorumunuz benim için çok önemli. Lütfen bunları esirgemeyin. Şimdi öncelikle bu kadar zamandır istemenize rağmen Blight rehberi aslında ben çekmek istemiyordum. Bunun sebebi Blight'ın öğretilebilir bir yanının olmaması bana göre. Çünkü bu katil öğrenmekten çok oynayarak tecrübe edebileceğiniz bir katil aslında. Bu aynı şekilde Nurse için de geçerli. Nurse'ün de rehberini çekmek istemiyordum. Blight'ın da çekmek istemiyordum. Ama gerçekten benden çok fazla istediniz. Ben de artık bu konuya bir açıklık getirmek adına rehberi çekeceğim. Bildiğim her şeyi sonuna kadar sizlere aktaracağım. Ama dediğim gibi bunları bilmeniz oyunda uygulayabileceğiniz anlamına her zaman gelmeyecek. Oyunu çok fazla Blight oynayıp çok fazla Nurse oynayıp bu iki katilde de kendiniz tecrübe etmeniz gerekiyor. Bunu başta sizlere söyleyeyim. Şimdi ilk önce oyun içerisine geçmeden perkleri ve addonlardan da bahsetmeden önce özel oyuna geçelim. Özel oyunda bilmeniz gereken oyun içerisinde kullanacağımız birkaç trikten sizlere bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Blight'ta gerçekten kullanabileceğiniz çok güzel taktikler var. Çok güzel tekler var. Bunlardan en işe yararları sizler için kafamda derledim. Onları bahsedeceğim sizlere. İlk öğreteceğim şey Blight'ta duvara sürtünerek nasıl gidersiniz? Normalde bunu yapmaya çalıştığınızda bazı duvarlara sürtünüyorsunuz, bazı duvarlara sürtünemediğinizi sürekli bana söylüyordunuz. Bunu yapmanın basic bir noktası var. Bunu yaptığınız zaman istediğiniz her duvarda sürtünebilirsiniz. Sizin bu zamana kadar bazı duvarlarda sürtünemeyip bazı duvarlara sürtünmenizin sebebi oyunun hitboxlarından kaynaklanıyor. O duvarlara zaten isteseniz de çarpamıyorsunuz. O sizin sürtünemediğiniz asıl duvarlara. Bütün duvarlarda sürtünebilmek için yapmanız gereken çok basic bir şey var. Şimdi hemen göstereyim. Rastgele bir tane duvarın yanına yaklaşıyorum. Ve duvarın yanına yaklaştığımda aşağıya dikkat edin. Akın yazısı kayboldu. Duvardan birazcık uzaklaştığımda geliyor. Sağ kliğe basabiliyorum. Sağ kliğe burada bastığım zaman duvara direkt olarak kafa çarpacağım. Fakat bunun yerine yine istediğiniz bir duvarın yanına gidip kafanızı aşağı eğerseniz bakın gördüğünüz gibi bu akın yazısı yani Blight'ın rush'ını kullanabilir hale geliyor. Ve bu şekilde kullanılabilir haldeyken duvara sürtünüp karşı tarafa gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Duvara çarpmıyorsunuz. Burada püf nokta kafanızı aşağı eğmekte yatıyor. Şimdi bu olayı tekrardan başka bir duvarda daha göstermek istiyorum. Çünkü asıl kilit noktası burada. Duvarın tekrardan dibine gidiyorum. Dik bir şekilde baktığım zaman rush'ımı atamıyorum. Fakat kafamı aşağı eğersem sağ kliğe bastığımda duvara sürtünerek dümdüz karşıya gidebiliyorum. Bunu her duvarda kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere oyun içerisinde yaptığınız en büyük hatayı göstereceğim. Bu şekilde karşınızda bir duvar var. Bu duvara çarptıktan sonra duvara sürtünerek karşınızdaki Survivor'a vurmak istiyorsunuz. Ama bunu yaparken duvara çarpıyorsunuz. Neden olduğunu sizlere hemen uygulamalı bir şekilde göstereceğim. İlk önce yapılan hatayı göstereyim. Bu şekilde çarpıyorsunuz, sonra kafanızı eğip tekrardan gitmeye çalıştığınızda sürekli olarak kafanızı duvara çarpıyorsunuz. Ve o duvara kafanızı eğmenize rağmen sürtünmüyorsunuz. Bunun sebebi tamamen duvardan uzak olmanız. Söylediğim gibi duvarın eğer sürtünmek istiyorsanız o duvarın dibine girmelisiniz. Yani duvara kafa attıktan sonra W'ye basarak o duvarın dibine kadar girmelisiniz. Daha sonrasında rush'ınızı harcamalısınız. Hemen gösteriyorum. İyi izleyin. Bu şekilde duvara çarpıyorum. İyice yaklaştıktan sonra kafamı eğip düz bir şekilde duvara sürtünerek gidebiliyorum. Bu durumda da ben herhangi bir rush'ımı kaybetmeden rahatlıkla sürtünebiliyor oluyorum. Şimdi sizlere bu duvara sürtünme olayının bize nasıl gibi bir faydası var onu göstereceğim. Karşınızda bir Survivor var. Bu Survivor kovaladığınızı varsayalım. Karşıdaki pencereden atlayıp klasik buradan dönüp bu tekrardan pencereden atlayacak olan bir Survivor'ı hayal edelim. Herhangi bir fake atmayacak. Şu anda zaten custom game'deyiz. Normalde Blight oynarken eğer bu taktiği kullanmazsanız ne kadar rush fark ediyor size bunu göstereceğim. O Survivor karşı pencereden atladıktan sonra siz buraya çarpıp, karşı duvara çarpıp daha sonrasında burada o Survivor'a vurabileceksiniz. Yani 3 tane rush harcamanıza sebep olacak bu durum. Bunu yapmak yerine söylediğim bu duvara sürtünme taktiğini kullanırsanız 2 rush'ta o Survivor'ı yakalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi duvara çarpıyorsunuz. Daha sonrasında kafanızı eğerek burada gidip Survivor'a ikinci rush'ınızda burada vurabiliyor oluyorsunuz. Şimdi bu durumu uygulamalı olarak görelim arkadaşlar. Karşı Survivor'ımız karşı pencereden atlamaya koşuyor. Biz de burada karşı duvara çarpıp burada söylediğim gibi vurabiliyoruz. Fakat bunu 3 rush'ta yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Fakat az önce söylediğim gibi duvara sürtünerek bunu yaparsanız 2 rush'ta vurabileceksiniz. Tekrardan görelim, Survivor'ımız koşuyor karşı pencereye. Biz de buradaki duvara çarpıp kafamızı sürterek buradan geçip
Bu Survivor'a burada hasarımızı rahatlıkla 2 rush'ta verebiliyoruz ve 1 rush da cebimizde kalıyor. Şimdi arkadaşlar Jungle Gym spotuna geldim. Bu spotta ben bu taktiği kullanmayı çok seviyorum. Çünkü buradaki palet o kadar güçlü ki normal şartlarda Survivor'ı bu paleti devirmeden alt etmek birazcık zor. Fakat Blight'ta göstereceğim bu taktik sayesinde rahatlıkla yine bu paletteki Survivor'ları en azından %50'ye bırakarak rahatlıkla vurabilmenizi sağlayacak. Yine başta öğrendiklerimizi unutmadan taktiği anlatıyorum. Normal şartlarda bir Survivor bu spotta koşuyor ve palet arasında artık paleti devirmek üzere beklemeye başladı. Bizim yapacağımız şey çok basit. Birazdan add-on'ları anlatırken de bahsedeceğim. Şu an taktığımız add-on'lar bir sonraki rush'larımızı hızlandırıyor. Bu rush hızlandırmaları Blight'ın zaten en güçlü add-on'larından biri. O nedenle normalde Blight oynuyorsanız bu add-on'ları kesinlikle takıyor olmanız lazım. Bu add-on'ların ekstra bir artısını da bu spotlarda kazanıyoruz. Nasıl mı? İlk önce size add-on'dan bahsedeyim. Her çarpışınızda Blight'ın hareket hızını arttırıyor. Gördüğünüz gibi her bir sonraki kullanışım bir öncekinden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve ben map üzerinde çok daha hızlı koşabiliyorum. Bu hız bu spotlarda bizim çok işimize yarayacak. Şimdi Survivor karşıdaki palette sıkıştırdık. Bizim ne taraftan geleceğimizi bekliyor. Bu taraftan gelirsek paleti devirip bu pencereden atlamayı tercih edecektir. Ya da bu taraftan gidersek yine paleti devirip bizi aşağı etmiş olacak. Fakat biz her iki senaryoda da ya paleti kıracağız ya da o Survivor'a hasar verebileceğimiz bir pozisyon oluşturmamız lazım kendimize. O da şu. Bu karşımızdaki duvara veya palet burada olursa da karşıdaki duvarda aynı şey yapacağız. Bu karşımızdaki duvara 4 defa çarpacağız. Ardından son rush'ımızda duvara sürtünerek sağ ya da sol, artık tercih size kalıyor, sağ ya da soldan sürtünerek Survivor'a vurmayı hedefleyeceğiz. Hemen gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 bu şekilde çarpıp daha sonrasında kafamızı eğip buradaki Survivor'a inanılmaz hızlı bir şekilde koşarak vurabilme şansı elde ediyoruz. Eğer bu paleti doğru taraftan devirmeyi başarırsa sıkıntı yok. Zaten koşarak hemen vurduğumuz için paleti kıracağız. Eğer doğru tarafta vurursak da Survivor'a hasar vereceğiz. İki türlü durumda bizim işimize geliyor. Bu paleti almış oluyoruz. Bu az önce bahsettiğim olay bu tarz açık spotlarda da çok işimize yarıyor. Fakat dikkatli olmanız lazım. Spotun bu tarafı gördüğünüz gibi çok girintili çıkıntılı. Yani kafanızı duvara sürterek gitme ihtimaliniz birazcık düşük. Çünkü buralara çarpma ihtimaliniz, bu köşeye sıkışma ihtimaliniz ve tarzı durumlar var. Bu tarafı tercih etmek yerine daha düz alanları tercih etmeniz her zaman sizin için daha iyi olacak. Çünkü dediğim gibi oralarda çok çarpma, çok sıkışma durumları yaşayabiliyorsunuz. Şimdi karşımızda yine Survivor var. Bu tarz durumlarda Survivor beni burada döndürmeye çalışacak. Ben bu taraftan gidersem dönecek. Hemen buradan palet devirmeye çalışacak. Biz yine az önce spotun içerisinde uyguladığımız taktiği burada uygulayacağız. Hemen burada kafamı duvara çarpıyorum 4 tane ve daha sonrasında kafamı eğip burada Survivor'a rahatlıkla hasarımı vurabiliyorum. Survivor'ın üzerine o kadar hızlı gidiyorum ki tepki verme şansı neredeyse olmuyor. Çünkü buradayken ya sağ taraftan geleceğim onun üzerine ya da sol taraftan. Ne taraftan geleceğimi o anda o psikolojiyle ayırt etmesi çok mümkün değil ve hata yapacaktır. O nedenle bu duvara sürtünme olayını bu tarz açık spotlarda da uygulayabildiğinizi unutmayın. Yine aynı şey geçerli. Eğer kafanızı çok fazla aşağı eğmezseniz, düz bakarsanız karşınızdaki duvara çarpıyorsunuz. Ve yine düz bakmaya devam ederseniz ikinci rush'ınızı kullanamıyorsunuz. Duvarın çok dibinde olduğunuz için gördüğünüz gibi bakın. Akın yazısı çok dik karşıya bakarsam çıkmıyor. Kafamı eğdiğim zaman çıkmaya başlıyor. Bu püf noktayı asla unutmayın. Şimdi bir önceki anlattığım olay tamamen her spotta uygulayabileceğiniz bir olay. Artık hayal gücünüze bırakıyorum. Bütün spotlarda teker teker nerelerde kullanacağını göstermiyorum. Zaten mantığı anladınız. Duvara sürtünme olayını kafamızda bitirdik artık. Bunu zaten oyun içerisinde birazdan uygulaya da sizlere göstereceğim. Daha basic bir taktik. Normal açık bir alanda Survivor'ı kovalıyorsunuz. Rush'larınız var. Bu rush'larınızı kullanın arkadaşlar. Dümdüz Survivor'ın üzerine yürüyüp kovalamak yerine herhangi bir yere çarpıp daha sonrasında Survivor'ın üzerine koşmak çok daha mantıklı olacak. Hemen küçük bir örnekle gösterelim. Survivor'ı kovalamaya başlıyorum. Herhangi bir yere çarpmadan dümdüz yürürsem o Survivor'ı yakalamam çok uzun sürecek ve çok daha benden uzaklara doğru kaçabilecek. Gördüğünüz gibi Survivor'ı ancak burada düşürebildim. Şimdi de rush'larımızı kullanarak Survivor'ı öldürmeyi deneyelim. Survivor'ı kovalamaya başlıyorum. Kaçıyor benden. Hemen şurada bir tane ağaca çarpıp vurduğum zaman Survivor çok daha ileriye gidemeden çok daha kısa mesafede Survivor'ı düşürebilmemi sağlıyor. Bunu da açık alanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi Blight'ın en büyük counter'ına gelelim. Dead Art. Dead Art neden Blight'ın en büyük counter'ı? Çünkü ben rush attıktan sonra otoyim Dead Art'ı sanki ben o Survivor'a vurmuşum gibi kilitleniyor ve benim rush'tan sonraki şu ileri atılma animasyonumu şöyle göstereyim. Şu ileri atılma animasyonumu yarıda ortada kesiyor. Yarıda ortada kestiği için ben daha fazla ileri atılamıyorum ve ortada dümdüz kalıyorum. Sırf Dead Art'ı vurduğunu sandığı için oyun. Bana kalırsa aslında bunun bu şekilde çalışmaması lazım. Benim Dead Art süresi boyunca o Survivor'ın Dead Art attığı konuma kadar
sol kliğimi vurabiliyor olmamı isterdim. Fakat madem oyun böyle, bizim de bir counter play geliştirmemiz lazım. O da şu. Survivor'a ilk önce yapılan hatayı göstereceğim sizlere. Ağaca çarpacağım ve Survivor'ın üzerine gidip sol klikle vuracağım. Hemen gösterelim. Bu şekilde ağaca koşuyorum. Survivor'ın üzerine gidip vurmaya çalıştığında gördüğünüz gibi rush'ımı ben basılı tutmama rağmen yarıda kesiyor. Survivor'ın gittiği yere kadar sol kliğimi atamıyorum. Bunun yerine uygulayacağımız basic bir taktik var. Survivor'ı bu durumda kandıracağız biz. O da nasıl mı? İlk önce ağaca kafayı atacağız. Daha sonrasında Survivor'a doğru koşup karşısındaki diğer başka bir nesneye, ağaca, taşa, herhangi bir şeye çarpmaya oynayacağız. Biz o senaryoda Survivor ona vuracağımızı zannettiği için Survivor orada dead ardını harcayacak. Daha sonrasında bu karşı ağaçtan sekip Survivor'a vuracağız. Yani Survivor'a bir havada mind game atmış oluyoruz aslında. Hemen uygulamalı şekilde gösterelim. Karşıdaki duvara çarpıyorum. Survivor'ın üzerine doğru gittiğimde o Survivor ona vuracağımı zannedip dead ardını atıyor. Fakat biz ona vurmayı hedeflemeyip ikinci ağacı çarptıktan sonra onun dead ard attığı konumuna vuruyoruz. Yani taktiğimiz tamamen Survivor'ın dead ardını atmasını sağlamak. Şimdi sizlere hazır özel oyundayken kulübede iki rush'ta saydın içerisine dışarıdan girip nasıl vurabileceğinizi göstereceğim. Yine aynı şekilde sürtünme taktiğimizin kurallarını uygulayarak duvara çarpıyoruz. Daha sonrasında burada kafamızı eğerek sürtüne sürtüne buradan dönüp içeri kadar vurabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışarıdan geldim ve sadece iki rush'ımı harcadım. Duvara tamamen sürtündüm ve buradan gelip ta buradaki Survivor'a kadar vurabiliyorum. Bu durumda gerçekten Blight'ı kulübede çok güçlü yapıyor. Ve geldik son maddemize. Bunu başta anlatmadım çünkü bunu deneyerek kafanızı karıştırmak istemedim. Çünkü bunu aslında normal açık alanlarda sürekli kullanacağımız bir taktik olduğundan en sona yerleştirmek istedim. O da şu: Blight'la nasıl daha fazla sağa ya da sola dönebiliriz? İlk önce yapmanız gereken şey ESC'ye basarak burada tuş atamalarından sağa sola dönüş hareketlerinizde bunu E'ye, sağa dönüşü EG, sola dönüşü de Q'ya atamanız gerekiyor. Bu sayede E tuşuna basarak sağa, Q tuşuna basarak da sola dönebileceğiz. Bu bizim ne işimize yarayacak? Daha fazla sağa sola dönebilmemizi sağlayacak temel olarak. Şimdi normal bir şekilde EQ'yu kullanmadan sağa dönmeyi göstereceğim size. Ne kadar dönebiliyormuşuz test edelim. Bu şekilde duvara çarptım ve sağa gördüğünüz gibi yaklaşık bu açıya doğru dönebiliyorum. Şimdi EQ'yu kullanarak sağa dönmeyi göstereceğim. Yine ağacımızı aynı şekilde çarpıyoruz. Buraya geldikten sonra bu şekilde E'ye basarak döndüğümüzde az önceki konum şurasıydı. Biraz daha sağa dönebilmemizi sağladı. Bu sağa dönebilme olayını arttırmak için DPI'nizi, mouse'unuzun sensitivity'sini arttırarak da sağlayabilirsiniz. O da büyük bir artı sağlıyor. Şimdi gelelim son aşamamıza. Bütün bu EQ olayını kullanarak mouse'umuzun sensitivity'sini arttırdıktan sonra üstüne bir de dönerken kafanızı yukarı kaldırırsanız çok daha fazla dönebiliyorsunuz. Hemen sizlere bunu uygulamalı gösteriyorum. Karşımızdaki ağaca çarptım. Dediklerimi uygulayarak sağa döndüm ve görebildiğiniz gibi neredeyse 180 dereceye yakın bir şekilde dönebiliyorum. Ki ben bu kadar dönebiliyorum. Mouse'umun DPI'ne herhangi bir şeyimi ayarlamama rağmen default bir şekilde oynamayı tercih ederek bu kadar dönebiliyorum. Siz mouse'unuzun DPI'ni daha da arttırırsanız benden çok daha fazla dönebilirsiniz. Dönen arkadaşları biliyorum çünkü. Ki bu olay bizim ne işimize yarayacak? Yine Survivor'ı karşıda hayal edin. Burada duvara çarptıktan sonra Survivor diyelim ki bizim nereden geleceğimizi doğru tutturdu. %50 ihtimali var çünkü. Ya sağdan geleceğiz ya soldan geleceğiz. Bir tarafını erkenden seçti ve dönmeye başladı. Biz bu taktiği kullanarak o side'ın içerisine kadar dönebilmemizi sağlayacak. Hemen uygulamalı gösteriyorum. Karşımdaki duvara çarptım. Sağdan bu şekilde giderek kafamı kaldırıp side'ın içerisine kadar neredeyse 180 derecelik bir açıyı dönerek burada içerideki Survivor'a kadar vurabiliyorum. Bu da dediğim gibi Survivor'ın ne taraftan geldiğimizi tahmin etmesine rağmen o Survivor'a hasar verebilmemizi sağlayacak. Evet, özel oyunda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gidelim hangi add-on'ları kullanabiliriz, hangi perk'leri kullanmalıyız, üzerinde de bir oyun içerisinde bu taktikleri uygulayarak maçlarımıza devam edelim. Let's go. Gelelim Blight'ın add-on'larına. Add-on olarak almanız gereken çok çeşitli add-on'lar var ama ben size yine en güzellerini göstereceğim. İlk olarak Blight'ın en güçlü add-on'u bu yüzük add-onu arkadaşlar. Bu yüzük add-onu sayesinde rush attıktan sonra Survivor'lara eğer hasar vurmayı başarırsanız bütün yükleriniz geri geliyor. Ve bu bütün yükler geri geldiği için o Survivor'a tekrardan rush atarak tekrardan hasar verebiliyorsunuz. Bu gerçekten Blight'ın kırmızı add-on'larını da bir kenara bırakın en güçlü add-on'u. O nedenle rahat rahat oyun kazanmak istiyorsanız kesinlikle bu add-on'u kullanmanızı öneririm. Ben çok seviyorum. İkinci olarak yüzükten sonra en güçlü add-on bu yeşil add-on arkadaşlar. Bu yeşil add-on size her rush attıktan sonraki rush'ınızı %6 daha fazla hareket hızı sağlıyor. Zaten az önce özel oyunda da size bu durumdan bahsetmiştim. Bu add-on gerçekten yine çok güzel. Bu add-on'un aynı şekilde sarısı var. O da aynı şekilde %4 arttırıyor. Aynı etki sağlıyor ve %4 arttırıyor. Bu ikisini birlikte aldığınız zaman her rush'ınız bir öncekinden %10 daha hızlı oluyor. İkili birlikte combo yaparsanız inanılmaz güçlü oluyor. Zaten genelde bu şekilde kullanılıyor. Turnuvalarda falan yüzük yasak
ataklı olduğu için. Bir diğer önerebileceğim addon ise bu şişe addonu. Bu şişe addon'da özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza öneririm. Blight oynamayı öğrenmek istiyorsunuzdur. Yeni başlayıp onu test etmek istiyorsunuzdur. Bu yeşil addon gerçekten işinize yarar. Bir yere duvara kafa attıktan sonra 8 metre etrafınızdaki Survivor'ların yerlerini görebiliyorsunuz. Bu da yine kapalı spotlarda ya da jungle gym'lerde duvara kafa attıktan sonra Survivor'ın ne tarafa gittiğini rahatlıkla anlamanızı sağlar. Size büyük bir artısı olur. Ama yine de söylediğim gibi bu addon sadece sizin info almanızı kolaylaştıracak. Fiziksel olarak oyunu ekstra bir etkisi olmadığı için diğer addonları kullanmanız bu addonu kullanmanızdan daha iyi. Sadece yeni başladıysanız kullanmanızı öneriyorum. Diğer addonları çok fazla kullanmanızı önermem. Yine tek tük içlerinde güzel olanlar var ama bunlardan bahsedip kafanızı fazla şişirmeyeceğim. En güzel addonlar bu bahsettiğim 4 tane. Bunları bilseniz yeterli olur sizin için. Şimdi gelelim arkadaşlar perk tercihlerine. Perk tercihlerinde hepinizin yanıldığı ufak bir nokta var. Bu noktaya ilk önce değinerek başlamak istiyorum. Sloppy Butcher yani kanlı kasap gibi perkler Blight'ın özelliğindeyken etki etmiyor. Her ne kadar koşup en sonunda sol click'le vursanız yani Nurse gibi çalışsa da kanlı kasap ve onun gibi basic ataklarla çalışan perklerin hiçbiri Blight'ta etki etmiyor arkadaşlar. Onunla çalışmıyor. Özelliğini özellik vuruşu olarak sayıyor. Yani basic atak olarak gerçekleştirmiyor. Nurse'te bu durum farklı. Biliyorum hemen hemen aynı mekanik. İkisi de sağ kliğe basıp daha sonrasında hasar vurmak için sol kliğe ihtiyaç duyan katiller. Fakat kanlı kasap gibi perkler dediğim gibi çalışmıyor. O nedenle bir onları almayı bırakın. Kafanızda onları hiç düşünmeyin. O tarz bir perk dizilimine sahip olmanız lazım. Benim size Blight'te ilk önerim, çoğu kişi belki buna çok kızacak ama lehimci yani Tinker. Blight'ta özellikle yeni başladıysanız oyunu takip edip oyun hakkında info alabileceğiniz çok güzel perklerden bir tanesi. Blight'a inanılmaz yakışıyor. Hatta Blight'ın özdeşmiş perklerinden bir tanesi diyebilirim. Çoğu oyuncu kullanıyor. Çoğu Blight oyuncusu kullanıyor zaten. Çünkü map'in bir yerinde bir jeneratör biteceği zaman hemen hızlı rushlarınızla birlikte o Survivor'ın o jeneratörü yapmasını engellemeye doğru koşabiliyorsunuz ve bunu sessiz bir şekilde yapıyorsunuz. Survivor ne olduğunu anlamadan bir yandan hızlı bir şekilde bir Blight gelip ona hasar veriyor. Bu Survivor oyuncularını zaten aşırı tilt eden bir durum. Çoğu Blight oyuncusu da zaten bu perki kullandığı için Survivor'lara işkence çektiriyor. Yani gerçekten o oyundan zevk alamamalarını sağlıyor. O yüzden biz katil olarak düşündüğümüzden size lehimci yani Tinker'ı kullanmayı kesinlikle öneririm. Geriye kalan perkleri ise ben bu şekilde oynamaya başladım. Son zamanlarda size de bu build'i kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen bu build'imizi açıklayalım. İlk perkimiz ceza kancası, artık zaten klasikleşti. 4 tane beyaz kancayla oyuna başlıyoruz. Bu kancalara her Survivor aslında oyundaki en hızlı jeneratör %15 patlıyor. Bu da gayet güzel bir gen kontrolü sağlıyor bize. İkinci olarak sondan gideceğim. Çanak çömlek patladı yani Pubgoz. Bir Survivor hem kancaya asıyorum hemen hızlı jeneratörü patlıyor. Daha sonrasında o jeneratörün üzerine koşarak bir de o jeneratörü yapan biri varsa onları oradan kaldırıp üstüne çanak çömlek patladığıyla %25 ekstra daha hasar verip toplamda %40'lık bir jeneratör geriletmesi elde ediyorum. Bu da oyunun sonlarında oyunu kazanabilmem, o jeneratörü tutabilmem için benim işime çok yarıyor. %40'lık bir jeneratör erimesi gerçekten oyunun sonlarında çok işime yarıyor. O nedenle bu ikili komboyu kullanmanızı tavsiye ederim. Yine son zamanlarda infilak kullanmaya başladım. Yine bu videoda da muhtemelen bu perke yer vereceğim. Perkimiz bir jeneratörü vurduktan sonra o jeneratörü işaretliyor. Ben ne zaman ki bir Survivor'ı yere düşürürsem işaretlediğim bütün jeneratörler anında patlıyor ve %6 geriliyorlar. Ve aynı zamanda o jeneratörü yapan hali hazırda bir Survivor varsa 16 saniye boyunca hiçbir şey yapamamasını sağlıyor. Hiçbir şeyden kastım ne heal yapabiliyor, ne bir toteme dokunabiliyor ya da ne bir jeneratöre dokunabiliyor. 16 saniye boyunca o Survivor oyundan düşürmüş oluyor. Bu da gayet güzel perklerden bir tanesi. Yine dediğim gibi Pubgoz'da zaten vurduğum bir jeneratör üzerinde infilahı da aktifleştirip daha sonrasında ekstradan bir %6 patlatmak gerçekten güzel oluyor. Oyunun sonunda beni gerçekten oyunu döndüren hamlelerden birini yapmış olurum bu perki alarak. Son olarak Ruin alıyorum. Fakat Ruin almak zorunda değilsiniz açıkçası. Ben Ruin'i sadece erken oyunda jeneratörlerle hiç uğraşmadan sadece jeneratörlerden kaldırarak oyunda ilk kill'i almak adına kullanıyorum diyeyim. Bunun yerine Deadman Switch de alabilirsiniz. Fakat Deadman Switch aldığınız zaman Pubgoz'u çoğu zaman atamıyorsunuz. Çünkü Deadman Switch 45 saniye jeneratörü kapatıyor. Pubgoz da 45 saniye içinde kullanılabilir bir perk. O nedenle ikisini birlikte kullanmak çok mantıklı olmuyor. Sadece bazı spesifik durumlarda Pubgoz'u atma şansı elde ediyorsunuz. O jeneratörden herhangi bir Survivor siz hook'u astıktan önce kalkması lazım. Yani siz hook'u asmadan önce kalkması lazım. O nedenle Deadman Switch aslında bu build'in gerekli perki. Ama Pubgoz'la birlikte çalışmadığı için ben Ruin alıp erken oyunda biraz daha sert bir şekilde takılmaya çalışıyorum. Daha rahat bir şekilde oyunumu geçirmeye çalışıyorum. O nedenle yıkım aldım. Yine bunun yerine siz Corrupt alabilirsiniz. Oyun başında daha rahat edebilmek için 2 dakika boyunca en azından 3 tane jeneratör kapatabilirsiniz. O da çok mantıklı. Ama ben Corrupt'ı kişisel olarak kendim sevmediğim için Ruin'i tercih ediyorum. Yine bu durum size kalmış. Son perki size bırakıyorum. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Fakat bunu değerlendirirken başta
başta verdiğim infoyu unutmayın. Basic atakla çalışan perklerin hiçbiri çalışmıyor. Bunun altını bir çizelim. Hazır aklıma gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Yeni gelecek Hemorrhage güncellemesiyle birlikte bu Ruin yerine muhtemelen ben Acı Armağanı perkini tercih edeceğim. Bu perk de yine aynı şekilde diğer %15 jeneratörleri patlatan ceza kancası gibi çalışıyor. Oyunda 4 tane yine beyaz hukum oluyor. Bu huku astığım Survivor'lar hem kan kaybı yani hemorrhage statüsüne sahip oluyor hem de ağır yaralı durum etkisi altına geliyor. Bu da Survivor'ların sürekli heal'larının gerilemesine sebep olacak. Onları kovaladığım süre boyunca onların heal'larının gerilemesine sebep olacak. O nedenle update geldikten sonra muhtemelen ben bu perk'e döneceğim. Yine az önce anlattığım perk gibi kan yankısı da tercih edebilirim Ruin gibi. Dediğim gibi Ruin sadece başta benim işime yarayacak. Daha sonrasında kullanmayacağım. O nedenle kan yankısı bana oyun boyunca yardımcı olabilir. Ya da az önce anlattığım diğer ceza kancası oyun boyunca bana yardımcı olabilir. O perkleri daha çok tercih edeceğimi düşünüyorum update geldikten sonra. Kan yankısı da bir Survivor'ı yine kancaya astığım zaman yaralı bütün Survivor'ların üzerine hemorrhage statüsünü yani kan kaybı efektini uygulayacak. Üstüne bir de 45 saniye boyunca o Survivor'ları bitkin yapacak. Bu da benim bir Survivor'ı kancaya astıktan sonra başka bir yapılan jeneratörün üzerine koştuğum Survivor'ların bana dead art atamamalarını ya da sprint burst'a dojlamamalarını ya da bir balans kullanamamalarını sağlayacak ve ben onları çok daha rahat yakalayabileceğimi düşünüyorum. Tabii bu gelecek hakkındaki bir teorim. Daha denemeden hiçbir şey bilemem ama sadece hazır bu videoyu çekerken sizlere ufak bir bilgilendirme de yapmak istedim. Evet, perkler ve addonlar hakkında vereceğim infolar bu kadardı arkadaşlar. Yine perklerime dediğim gibi bu dörtlüyle gireceğim. Bu dörtlüyle oynamayı seviyorum. Eklenti olarak da yine bu hareket hızımı arttıran eklentileri tercih ediyorum. Map olarak Macmillan attım. Yine maç içerisinde taktiklerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Let's go. Evet, maçımız başladı ve Cold Tower geldi. Tamam, Cold Tower geldiği zaman maçı kaybetmeyiz arkadaşlar Blight'ta. Yani çok rahat bir şekilde oyunu domine edebiliyor çünkü inanılmaz güçlü oluyoruz bu map'te. Küçücük map olduğu için oyuna hakimiyet kurmamız da bir o kadar kolay oluyor. Öyle ama ben kapıyı kıramadım burada. Peki, hemen devam. Özelliğimizi map üzerinde gezmek için kullanacağız çoğunlukla. Kendimize 3 tane jeneratörü belirleyeceğiz ve bu 3 tane jeneratörü korumaya oynayacağız. Burada hemen bir Survivor'ı gördüm. Rahatlıkla hasarımı vuruyorum. Ve tekrardan peşine düşüyoruz. 2 tane hareket hızı girdim dediğim gibi. Yüzük olsa oyun çok hızlı biterdi ve çok rahat kazanırdım. Bunu istemiyorum. Sizlere daha açık bir şekilde oyunu anlatmak istiyorum. Şöyle hemen kafamı şurada eğerek şurada bir dönüp hasarımı vereceğim. Burada rahat bir şekilde dönebileceğimi karşımdaki Survivor yine kestiremedi. Orada benim daha bu tarafa belki de kafa atıp sonrasında üzerime gelmemi bekledi ama bu öğrendiğimiz hack tek sayesinde yani duvara sürtünmemiz sayesinde rahatlıkla Survivor'a hasarımızı verdik. Bunu her yerde kullanacağız zaten. Sık sık göreceksiniz. Şurada yine bir Survivor'ımız var. Tekrardan içeriye doğru girerek hasar vermeyi denedik. Son rush'ınızda her türlü vurun. Hani vurmanın herhangi bir dezavantajı yok. Zaten her türlü bekleme süresine gireceği için karakter vurmanızda herhangi bir sakınca yok. Son rush'ınızı kesinlikle vurarak bitirin. En azından birine tutturma şansınız olur bir nebze. Öyle ben tekrardan bu tarafa doğru geleceğim. Tamam. Şurada tekrardan duvara yaklaşıyorum. Kafamı sürtüyorum. Ama bu tarafta değilmiş. Bir sonraki taraftan gitmiş. Hiç sıkıntı değil. Sürtünme olayını kavradıktan sonra gerisi zaten sizin doğaçlamanıza kalacak. O yüzden rahat rahat oynayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şurada tekrardan Kate'e gidelim. Atlayacak mı bakalım? Atladı şimdi ve dışarı doğru dönmüş. Okey. Sıkıntı değil. İçeri doğru dönmedi burada. Benim beklediğimin aksine bir hareket yaptı. Güzel. Sıkıntı yok. Hasarımı burada verebileceğim. Sonra bu spottan uzaklaştığı zaman ben ona tekrardan vuracağım. Özelliğiniz doluyken sol klik atabiliyorsanız sol klik atabilmek de güzel. Çünkü vurduktan hemen sonra tekrardan bak gördünüz mü? Bak, az önce size anlattığım taktiklerden biri oldu. Adamın direkt üzerine koşmayıp duvara kafa attım. Duvara kafa attığım için dead ardını harcadı. Çünkü koşup üzerine vuracağımız anda refleks olarak hemen dead ardını harcama isteğinde bulundu. Ve dead ardını da kötü bir şekilde harcadı. Aslında ben bunu yapmak istememiştim ama istediğim oldu. Ben ondan daha dead ard beklemeyi düşünmüyordum. Ama istediğim bir nebze oldu. Hemen şurada bu survivor'lara vuruyorum. Hap bozumu atacağım, aynı zamanda infilak da çalışsın. Şöyle vurduk. Şuradan aşağı kayalım. Buraya çarpacak zaten karakter ve şurada hasarımı vuruyorum diğer bir Survivor'a. Gayet güzel hakimiyeti sağlıyoruz. Zaten dediğim gibi küçük map, bu map'te oyun kaybetmemiz birazcık zor. Hemen yukarı tekrardan çıkmış. Biz de çıkalım. Neyacım kalk buradan canım. Bu jeneratörü şu anda bulmama gerek yok çünkü zaten üzerinde infilak yükü var. Ben bu sineği burada düşürdüğüm zaman o jeneratör patlayacak ve kendi kendine gerilemeye başlayacak. Benim ekstradan vakit kaybetmemi engelliyor bu sayede. O yüzden seviyorum bu perki. Blight'e yakışıyor. Özelliğiyle de çalıştığı için çok hoşuma gidiyor. Hemen tekrardan astık bunu buraya. Elimizde bir tane pop koz var. O pop kozu güzel hızlı bir jeneratöre atmak istiyorum. Şöyle şurada dönerek hemen bir tane hasar vermeyi denedim.
denemedim. Güzel, Dead Art'la counterladı. Dead Art Blight'ın gerçekten zayıf bir noktası bu arada. Hani Dead Art'la çok güzel bir şekilde kurtulabiliyor Survivor'lar hiçbir risk almadan. Çünkü Dead Art'ı garanti dojladıkları için, hani Dead Art'larını vuramadığım için hiçbir şekilde onların avantajına olan bir durum. Ve bunu da kullanıyorlar rahat bir şekilde. Bizim dediğim gibi onları kandırmamız, bir tane rush'ımızı boşa harcayıp daha sonrasında onlara vurmamız lazım. Bu tarz durumlarda da yapacak bir şey yok. Adam Dead Art'ı atıp kaçabiliyor. Çünkü oyun beni vurdu olarak sayıyor. Aslında vurmadığım Survivor'a direkt atılmaya devam etse böyle bir sıkıntı olmaz. Ama güzel, counter'ını biliyoruz. Bizim için sıkıntı yok. Bu bilgiler bizdeyken Dead Art'ını öyle istediği gibi kullanamayacak. Şöyle buraya kadar geldim. Burada bak dönmeye çalıştım. Aslında duvara çarpmak istememiştim. Ama sıkıntı yok. Dönemediğim için arada öyle ekranın kaydığı durumlarda ben aslında dönmeye çalışıyor oluyorum. Onu da izlerken öyle düşünün. Amacım orada çarpmak değildi. Doğru zamanda sol kliğe basamadım sadece ve orada dönemedik. Şimdi burada tekrardan kullanacağım, kafamı eğip duvara çarpıyorum. Ne tarafa doğru gitmiş, içeri doğru gitmiş, hiç sıkıntı yok. Ama burada yine benim hatama vuramadık. Tamam, güzel. Burada yine dışarı dönmüş. İçeri doğru atlar mısın? Atladın. Gayet güzel tahmin ve hasarımızı vurduk. Şu ana kadar 4 kalmışım. Gayet iyi gidiyoruz. Rush'larım elimde. Şöyle senin üzerine doğru gidelim. Dead Art'ı var mı diye duvara hemen bir tane kafa atıyorum. Dead Art'ını arkama doğru attı. Ve ona hasarı vurdum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde Dead Art'larını counterlamaya devam ediyoruz. Şuraya hemen asalım. Bu taktiği bol bol kullanacağız. Duvara sürtünme ve Dead Art'ı. Bu ikisini sürekli oyun içerisinde kullandığınız sürece rahat rahat maçlarınızı kazanabilirsiniz. Ama bakın dediğim gibi hani ben ne kadar bunları size anlatıyor olsam da bu katiller tecrübe gerektiren katiller. Yine Dead Art'ını atarak kurtuldu. Hiçbir sıkıntı yok. Orada bir tane boon var. Şurada Mind Game yeri. Dead Art'ını zaten harcamıştı. Bir tane Firecracker geldi. Ölümünü kendi kendine kutladı. Şu boon'u hemen şurada kapatalım. Ve bu Survivor'ımızda asarak maçımızda devam edelim. Bu iki taktiği kullana oyunu kazanacağız. Gayet basit. Oynaması çok eğlenceli bir katil. Decisive atsın. Hiç sıkıntı yok. Şimdi peşinden koşturacağım. Yardırıp koşturmaya başlayacağım. Ama yanlış yere koşturuyorum sanırım. Tamam, buradaymış. T-Vols'a doğru mu girdi? Aynen. T-Vols'a girmiş. Şu karşıya koştum. Şöyle bir tane daha hasarım burada vurarak onu düşürmeyi başardım. Kendinizi böyle bir hani o pinball oyunu var ya, aşağıdan topu aşağı doğru düşmeye çalışıyor. Siz bir yandan vuruyorsunuz, yukarı gidiyor. Tak 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 her yere vura gidiyor. Ben Blight oynarken açıkçası öyle hissediyorum. O pinball oyunundaki top gibi hissediyorum. O şekilde böyle sürekli etraftan çarpa doğru yönünüzü bulmaya çalışıyorsunuz. Doğru yönü buldukça da hasar atmaya devam ediyorsunuz. Burada köşelerde saklanan Survivor'lara genelde kaçırabiliyor gözden çok hızlı gittiğimiz için. Ama sıkıntı yok. Hemen buraya papkozumuzu attık. İnfilak yükünü de oraya bıraktım aynı zamanda. Ben bu komboyu dediğim gibi çok seviyorum. Şimdi şurada bir karşıya koşacağım. Daha sonrasında buraya kafamı sürte ama içeri atladı Survivor. Hiç sıkıntı değil. Biz de buradan koşarak tekrardan sürtünüp hasarımızı vereceğiz. Gayet güzel bir hasar daha vermiş olduk. Kafa eğimi avantajını kullanarak. Buraya gitmeyeceğim şu anda. Diğer Survivor hala kulübede yakalayabilirim. Nia ne tarafta? Nia yine burada. Şöyle ben şuraya kadar sürtünmek istiyorum. Ama bak şimdi de çarpmak istemediğim bir yere çarptı. Oradaki yeşil perdeye hasar verdi. Burada da bu hasarı ben kaçırdım. Yine sıkıntı yok. Şu jeneratöre vurmam lazım yoksa eriyecek. Tamamlanacak. Orada o bazen küçük kenarlara, map'teki duvarların bazı küçük kenarlarındaki modifiyelere karakter çarpıyor. Onu çarpmasın da hani ekstra engellemenin bir yolu yok. Yine aynı hareketi bir defa daha yapmaya çalışıyor Venai'de. Buna da hasar vuralım. Onlara yapacak bir şey yok. Oynadıkça tecrübe ediyorsunuz. Tecrübe ettikçe de oralara artık karakterin çarpabileceğini anlıyorsunuz. Burada yine Dead Art'ını bekledim. Muhtemelen attı ve ben de hasarımı vurdum. Tekrardan hemen kancaya asacağım. Papkoz'u elime alacağım. Ceza kancası var mı ilk önce? Bir etrafına bakalım. Yokmuş yakınlarda. Sıkıntı yok. Şuraya astım. Büyük binaya bir çıkalım. Büyük binadaki jeneratör ne durumda diyecektim. Burada sanırım biri var. Bu jeneratörü eritmeyi başarmışım. Şu karşıdakine gideceğim. Niye orayı yapıyordu? O Nia'nın yaptığı jeneratörü şöyle hasarımı vuracağım. Özelliğinizi bitirmek istediğiniz durumlarda sol klik atın. Hemen özelliğinizi bitirebiliyorsunuz. Burada küçük bir yine info olsun size. Şuraya doğru gidelim. Cold Tower'da dediğim gibi maç kaybetmemizin neredeyse imkanı yok. Çok sağlam bir takım gelmesi lazım. Cold Tower'da Blight'la maç kaybetmek için. Suffocation Pit'te de zorlanır Char. Hangi map'in geldiği de birazcık bizim için önemli. Ama oyunun en güçlü katillerinden birini oynadığınızı unutmayın. Hatta çoğu yayıncı, çoğu Dead Boy oyuncusuna göre de oyunun Nurse'ten de güçlü olduğunu savunanlar var.
oyunun güçlü katillerinden birini oynuyorsunuz. O nedenle oyun kaybetmenin aslında bu katilde birazcık zor olduğunu unutmayın. O yüzden iyi oynamayın. Nasılsa Survivor'lar güçlü, ben zaten kaybedeceğim gibi triplere hiç girmeyin. Bu katil için geçerli değil bu durum. Kazanabilirsiniz, kazanmalısınız. O yüzden gayret edin. İyice oynayın, rahat rahat tecrübe edin. Ne kadar çok tecrübe ederseniz o kadar iyi oynarsınız. İzlemeniz çok bir şey anlam ifade etmiyor bu tarz katillerde. Şöyle sizleri ben oradan bir kaldırayım. Şöyle vurayım. Elimde pop bozum var. Pop bozumu atayım. Bu jeneratörü kaçıncı defa pop bozuyorum. Sayamadım bile. Hemen pop bozumu vurduk. Şu arkada bir arkadaşımız vardı. Şurada ona hasarımızı vuralım. QA'ya dönme olayını unutmayın. QA'yı mutlaka kullanın. Ben her katilde kullanıyorum. Oni'de de kullanıyorum. Blight'ta da kullanıyorum. Sürekli bunu kullanıyorum. Şöyle burada kafamı sürterek geldim. Ve Deadard'ı bu sefer beklemediğim için gördünüz. Yedim. Beklemem lazım. Hata yaptı ama vuramadım. Okey, sıkıntı değil. Bu arada paletleri space'te kırmak yerine bu şekilde bir tane duvara kafa atıp daha sonrasında sol klikle rush'ınızla birlikte kırabilirsiniz. Blight oynarken. O adama burada vurabilecek miyim? Enti yakın bir denemeydi. Sıkıntı yok. Şimdi ben şurada sana vurayım. Şu jeneratörü bir bırakın bak. Şu jeneratör benim. Jeneratörü size bitirmek istemiyorum. İnfilahı hemen bunun üzerine koydum. Daha sonrasında şunu düşürmek istiyorum. Şunu düşürürsem çünkü o jeneratör patlayacak. Atlamadı. Ben de takıldım. Okey, sıkıntı yok. Ama şu an sıkıntı var. Tamam, şu an sıkıntı var artık orada. Ben takıldım duvarda. Bir türlü gidemedim. Bir sağa bir sola gitti çar. Bu jeneratörü onlar kazandı. Onlar bitirdi. Çünkü gidip buğunda heal'lanıp geliyorlar. O buğunu gidip kapatmam lazım artık. Bana bela olmaya başladı. Şöyle hasarımızı verelim. 3 kişi burada oynuyorlar. Karşı taşa çarpacağım. Çarpmak istiyordum ama çarpmadı. Hiç sıkıntı yok. Şu tarafa doğru gidelim. Sen az önce bana Deadard atmış mıydın? O yüzden rahat rahat vurdum ama okey, demek ki atmamış. Seni hemen şurada bir düşüreyim. Öyle açık bir alanda. O pencereye yetişmesin. Şöyle bir duvara kafa atıp hemen hasarımı veriyorum. Yine az önce anlattığım taktiklerde olduğu gibi. Hemen seni asalım, burnumuzu kapatalım. 3 kişinin de toku, bir kişinin bir hakkı daha var. O bir hakkı olan acaba hangisi? 4 tok hakkım var çünkü muhtemelen senin. Aynen öyle. Tamamdır. Bunu da burada kapattık. Hemen arkaya gidiyoruz. Kate orada olması lazım. Aynen, Kate'imiz burada. Kate'i hemen buradan kaldıralım. Hasarımızı verelim. Gördüğünüz gibi %10 hareket hızı sayesinde Survivor'a avantaj vermiyoruz abi. Gayet güzel bir şekilde hasarımız oluyor. Ben nereye gittiğini kaçırdım sadece onun. Tamamdır. Deadard'ı var bu arkadaşımızın. Deadard'ını atmasını istiyorum. Tamam. Oraya yetişmek için attı. Şöyle kafamı sürttü. Bak, pencerelerin kenarlarına da çarpıyor bu arada. İlginç bir şekilde. Ona da dikkat edin. Oynadıkça zaten bunları tecrübe edeceksiniz. Ben nereye çarpıyor, nereye çarpmıyor diye ayrı bir şekilde tek tek size anlatamam. Çünkü çok uzun olur. Ben çoğu map'te mesela nereye çarpıp nereye çarpamayacağını bu karakterin oynaya öğrendim. Sizin de bunu tecrübe etmeniz lazım. Mesela şu arabaya çarpmıyor, şu arabaya çarpmıyor mesela. Ya da şu taşa, şu kutuya çarpıyor ama mesela Backwater'da bazı ağaçlar var, o ağaçlara çarpmıyor. Hani bunları oynaya sizin tecrübe etmeniz lazım. Tek tek sizlere anlatamam. O yüzden tecrübe gerektiriyor bu tarz konular. Oynadıkça öğreneceksiniz. Böyle tekrardan şunun üzerine gidelim. Artık zaten oyun bitti. 2 kişi kaldılar. 2 kişinin de tutu. Hemen şu paleti kıralım. Mesela yine bu araba şeyine de çarpmıyor. Böyle çarpıp çarpmadığı yerlere kafanızda maalesef ezberlemek zorundasınız. Şurada ne var? Neon'un üzerine gideyim. Böyle kafamı eğip şuraya çarpıp hasarımı gayet güzel bir şekilde verebildim. Ortadaki barrel'ın olması çok işime yaradı. Tamamdır. Burada hasarı yiyecek Deadard'ı var. Bekletiyor. Gayet güzel. Hasarımı vurdum. İnfilakla o jeneratörü patladı. Bu tarafa doğru giden seni de öldürüp oyunu artık bitiriyoruz. Gayet güzel bir maç oldu. Hem öğrettik, hem maçı kazandık, hem de şahane bir map geldi zaten. Blight için biçilmiş maplerden bir tanesi. Cold Tower'da oyun kaybetmezsiniz. Ben bazı şeyleri anlatırken bir jeneratör kaldı, aslında çok daha erken bile kazanılabilirdi bu oyun, size öyle söyleyeyim. Hemen seni de alalım, asalım. Şöyle son okumuzu da alıyoruz ve maçımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir
maç oldu. Bildiğim her şeyi aktarmaya çalıştım. Ve dediğim gibi Blight ve Nurse aslında videosu çekmek istemiyordum rehber. Ama siz çok ısrar ettiniz. O yüzden çekmek istedim. En azından bildiklerimi uygulayarak, göstererek sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım hepinize bir faydası olur. Sizler de rahat rahat oynayıp oyunlarınızı kazanabilirsiniz. Şöyle 32k puan aldık. Kusursuz bir performans. Pip aldık. Ve Survivor'larında bakmak isteyenler için perkleri bu şekilde. Kafanıza takılan soruları mutlaka yorumlara sorabilirsiniz. Başka hangi katilin rehber videosunu çekmemi istiyorsanız onları da yoruma yazabilirsiniz. Yine anket oluşturacağım. O ankette çıkan katili de yine haftaya cumartesi yayınlıyor olacağım arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Check this.